Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kindi'nin ilk felsefe eserine dair yaptığımız müzakerenin 3. bölümündeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere ilk müzakeremizde felsefenin tarifini Kindi merkezli ele almış. Daha sonra felsefede sebeplilik bilgisinin önemine değinmiştik. İşte bugün de sizlerle hem 4 nedenden hareketle ilk sebebe, ilk gerçekliğe nasıl ulaşacağımıza dair bilgileri vereceğiz. Hem de ilk felsefenin önemine değineceğiz. Şimdi ilk felsefe Kindi tarafından nasıl ifade edilmiş? Şöyle diyor. Felsefenin en değerlisi ve mertebe bakımından en yücesi ilk felsefedir. Peki neden ilk felsefe en yüce ve en üstün felsefi disiplin olarak ifade ediliyor? Çünkü her gerçeğin sebebi olan ilk gerçeğe dair bilgileri bize veriyor. Şimdi peki bir filozofun ilk sebebi bilmesi neden önemli? Kindi'ye göre sebebin bilgisi sebeplinin bilgisinden daha önemlidir. Ve bundan dolayı da insanlar bilgi açısından kendilerini doğru ve sağlam bir zemine götürmek istiyorlarsa öncelikle sebeplerin bilgilerine vakıf olmaları gerekiyor. Çünkü insan sebebe dair bilgiye sahip olursa ortaya çıkacak sonuçlara dair de bir takım değerlendirmeler yapabilir. Onun dışında bir şeyi bilmek demek o şeye dair bir altyapı, içeriğine dair bir bilgi birikimini gerektirir. Şimdi bizler dış dünyadaki gerçekliği değerlendirirken bunlara dair akademik ve analitik bir yöntem izlemediğimiz için ortaya koyduğumuz tanımlar da farklılaşıyor. Ve tanımlarımız farklı olduğu için de birbirimizle anlaşamaz hale geliyoruz. Benim özellikle İslam felsefesiyle ilgili vurguladığım bir husus var arkadaşlar. Yani felsefeye yeni başlayan bir arkadaşın ilk yapması gereken nedir? Tanımları ve tarifleri bilmesi gerekiyor. Daha sonra İslam felsefesine dair bir usul ve yöntem çalışması takip etmesi gerekiyor. Ve en sonunda da buna dair kuramsal bir çerçeve ortaya koyması gerekiyor. Bundan dolayı insanların bütüncül bir bilgiye sahip olabilmeleri için 4 sebebin bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere Aristoteles bunu 4 neden üzerine açıklıyordu. Şimdi Kindi de bu bölümde bize bunları ifade ediyor. Neden bu bölüme bunu koyuyor? Çünkü insanlar bu 4 sebebi bildikleri takdirde bu sebeplerden hareketle ilk sebebe gidecek olan akademik bakış açısını da oluşturabileceklerdir. Şimdi 4 sebep neydi arkadaşlar? Maddi sebep, formel sebep, fail sebep ve gayi sebepti. Yani insan varlığa dair bir bilgilenme istiyorsa eğer bu 4 sebebi dış dünyada gözlemlediği zaman ona dair bir çerçeve oluşturabilecektir. Şimdi Kindi'nin buradaki verdiği bilgiler çok önemli. Neden? Çünkü bize bu 4 sebepten hareketle bilgileri nasıl elde edeceğimizi gösteriyor. Peki burada karşımıza ne çıkıyor? Nesneye dair bilgimizi nasıl elde edeceğimizi bizlere tarif ediyor. Kindi'nin burada verdiği 4 sebepten hareketle biz aslında bir şey nedir, onu nasıl bilebiliriz ve onun temel özellikleri nelerdir onu anlamaya ve vakıf olmaya götürüyor. Peki bunları hangi sorular üzerinden gerçekleştireceğiz? İşte onu şimdi Kindi'den hareketle ele almaya devam edelim. Şimdi diyor ki Kindi, bir nesneyi bilmek için öncelikle o şey var mıdır sorusunu sormamız lazım. Şimdi var mıdır sorusuna olumlu yanıt aldıktan sonra o şeyin bir cinsi vardır ve o cinsi öğrenmenin yolu da nedir? O nedir sorusuyla gerçekleşecek bir metottur. Ve aslında o şeyin cinsi onun bize maddi sebebini göstermektedir. Bakın dikkat edin, hem mantıksal kurgu açısından hem de dış dünyadaki varlık açısından bir nesneyi bilmenin yolunun aslında nereden geçtiğini görüyoruz? Sorduğumuz sorulardan geçtiğini görüyoruz. Yani bir şeye var mıdır dersek onun varlığına dair temel durumunu görüyoruz. Varlığına kani olduktan sonra ona dair nedir sorusunu sorarsak onun maddi sebebinin ne olduğuna dair temel bilgiye vakıf oluyoruz. Sonrasında ona dair hangisidir sorusunu sorarsak eğer o zaman da onun faslını elde etmiş oluyoruz. Şimdi fasıl neydi arkadaşlar? Bildiğiniz üzere fasıl bir şeyin diğer cinslerden ayrılarak türünü ortaya koymuş oluyordu ve bu da aslında bize onun formuna dair bilgiyi sağlıyordu. Peki niçin sorusu neyi bize sağlıyor? Aslında felsefenin de en temel sorusu olan niçin sorusu bize ereksel yani gayi sebebi ortaya koyuyordu. O halde biz burada bir nesnenin maddi sebebini gördük, formel sebebini gördük, gayi sebebini gördük. Fail sebep zaten o nesneyi yapandı. O halde şöyle bir örnek verelim. Önümüzde bir nesne var ve bu nesne bir heykel olarak ifade edelim. Heykeli yapan bir heykeltıraş var ve bu heykeltıraş onun neyi oluyor? Fail sebep oluyor. Şimdi bu heykelin yapıldığı malzeme ne?
onun maddi sebep oluyor ve bu heykelin suret olarak aldığı biçim, yani insan suretine bürünmesi, Platon'a nispet edilmesi onun formel sebebini oluşturuyor. Yani maddi sebep, formel sebep, fail sebep ve gayi sebep bir nesnenin bilinmesi için en temel özellikleri bize veriyor. Ve bu nesneyi bilmenin yolu da nereden geçiyor? Sorulardan geçiyor. Neden, niçin ve hangisi sorusu onun cinsini, türünü ve faslını bize gösteriyor arkadaşlar. Dikkat ettiğiniz üzere Kindi'nin burada söylediği hususlar dış dünyadaki gerçekliklerin bizim tarafımızdan nasıl bilineceğine dair bir sistem ortaya koyuyor. Şimdi bu niye önemli? Hocam çok teknik bir konuya girdik. Biraz da kafamız dağıldı diyebilirsiniz. Bence de haklısınız. Ama şöyle bir açılım sağlayalım. Belki tekrar toparlanabiliriz. Bunlar niçin önemli? Şimdi biz bunları öğrendiğimiz zaman bir nesnenin cinsini, türünü, faslını ve işte hassalarını ve ilintilerini öğrendiğimiz zaman o nesneye dair temel bilgileri öğreniyoruz. O nesneye dair temel sebepleri öğreniyoruz ve o nesnenin bir tarifini yapabiliyoruz. Şimdi dış dünyadaki bütün varlıkların bir tarifi var. Yani ne anlamda? Tanım ve tanıtım diyebileceğimiz ya da had ya da resim diyebileceğimiz bir kavramsal altyapısı var. Şimdi had neydi? Bir şeyin cinsini ve faslını ayırt ettiğimiz zaman o şeyin tanımını elde etmiş oluyorduk. Neden? Çünkü bir şeyin cinsi ve faslı o şeyi yapan özellikleri, yani maddesini ve suretini ortaya koyuyordu. Böylelikle de o şeyin diğerlerinden ayrımını sağlamış oluyorduk. Şimdi peki bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Nesneyi tanımlayabiliyoruz. Nesneye dair temel bir bakış açısı oluşturabiliyoruz ve ana özelliklerini, onun kendisine ait olan özelliklerini kavrayabiliyoruz. İkinci olarak resim dediğimiz ya da biz tanıtım olarak da ifade ediyoruz. Bu da aslında öze dair değil, dışsal, ilineksel ya da onun hassalarına dair yapılan tanımlarla ortaya çıkıyordu. Yani o halde burada bu şeyler, yani burada ifade ettiğimiz bütün bu şeyler bir nesnenin mahiyetine dair bilgilerimizi analitik bir yöntemle ortaya koymayı sağlıyor. Ve biz bunu sağladığımız zaman da iki arkadaş burada tartışırken aynı kavramlar üzerinde çatışmaya girmek yerine tanımlarımız ve o konuyla ilgili tariflerimiz ortak olduğu için en azından tartışma zemini bulabileceğimiz bir akademik çerçeve ortaya koyuyoruz. Yani akademik bir bakış açısına sahipsek eğer öncelikle nesnelere verdiğimiz anlamları kontrol etmemiz lazım ve bunun başlangıç noktası da işte 4 sebep ve buna dair ayrımlara vakıf olmak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi peki Tanrı'nın bu şekilde bir tanımı yapılabilir mi? Şimdi bütün varlıklar için bir mahiyetten bahsedilirken Tanrı için bir mahiyetten bahsedilmez. Neden? Çünkü Tanrı cins, tür, fasıl, hassa ve arazlardan oluşmadığı için hem onun birliği açısından hem de varlığa geçirme, yani varlığı ortaya çıkartma noktasında diğer varlıklardan farklı olması noktasında temel unsur haline gelir. Şimdi biz İbn Sina'nın Tanımlar kitabına dair yaptığımız çeviride de bununla ilgili bir bölüm var. Aslında konumuz Kindi ama özellikle şurada bir ifadesi var İbn Sina'nın. Bunu burada paylaşmak istiyorum. Bari Azze ve Celle ne tanımı ne tanıtımı, yani had ve resmi olmayandır. Çünkü onun ne cinsi, ne faslı, ne bileşeni, ne de ona ilişen arazları vardır. Lakin o ismini açıklayan bir söze sahiptir. Ve bundan dolayı da Allah Teala'nın diğer varlıkların tamamından bir olmak noktasında, özünde bu tip unsurlara sahip olmamak noktasında farklılaştığını ve bütün bu sebepleri bildikten sonra ilk sebebe dair bilgiye de erişebileceğimizi gösteriyor. Öyleyse, yani Kindi burayı öyle bağlıyor. İlk sebebin bilgisine ilk felsefe adının verilmesi gerekir. Çünkü ilk felsefeye ait bilgi felsefenin geriye kalan tüm disiplinlerini kuşatmış durumdadır. Neden kuşatmış durumdadır? İşte bu sebeplere dair verdiğiniz bilgi bizi neye götürecektir? İlk varlığa götürecektir. İlk gerçekliğe götürecektir. Ve ilk sebebin bilgisi değer ve cins bir şeyin kesin bilgisine ulaşmadaki tertip ve zaman bakımından da ilktir. Yani her şeyin en üstün bilgisi ilk sebebin bilgisine ulaştığımız zaman gerçekleşir diyor Kindi ve ben bugünkü müzakeremde 4 sebepten hareketle varlığı bilme noktasındaki Kindi'nin ayrımlarını analiz etmiş olayım arkadaşlar. Haftaya geçmişe şükran borçluyuz şeklindeki kısma geçeceğiz. Dediğim gibi bu haftaki müzakeremiz biraz daha teknik bir müzakere oldu. Fakat bu 4 sebep ilkesini bilmek özellikle bizim bir konu hakkında konuşurken konuya dair yaptığımız yorumları çok boyutlu bir şekilde ele almamıza kaynaklık teşkil edecektir. Haftaya geçmişe şükran borçluyuz şeklindeki bölümü ele alacağız arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.